Tesbih nedir? Fıtri tesbih ve yaratılışla uyumlu teslimiyet. Kur'an'ın özgün diliyle düşünen bir zihin için tesbih, belirli sözlerin tekrarı ya da ritüel bir davranış biçimi değil, varoluşsal bir farkındalık, varoluşsal uyuma katılım ve yaratıcıya duyulan bilinçli bir hayranlığın dilidir. Varlıkla uyumlu olmanın, yaratılmış olmaya kavramanın ve Allah'a yönelmenin evrensel bir halidir tesbih. Onu yalnızca bir ibadet eylemi, bir zikir formülü ya da kelime tekrarı olarak görmek, Kur'an'ın ortaya koyduğu derinliği gözden kaçırmak olur. Kur'an'da tesbih kavramı sebehe kökünden türetilmiştir ve bu kök serbestçe yürümek, akıp gitmek, uzaklaşmak, ayrılmak gibi anlamlar taşır. Bu temel anlam tesbihin mahiyetine dair belirleyici bir ışık tutar. Çünkü Kur'an'da Allah'ı tesbih etmek, onu eksiklikten, noksanlıktan, şirkten ve beşeri niteliklerden uzak tutmak, onu yaratılmış hiçbir varlığa benzetmeden yüceltmek anlamına gelir. İnsan, merkezli bir ibadet anlayışına indirgenmiş tesbih algısı, Kur'an'daki tesbih evrenini daraltır. Oysa Kur'an'da tesbih eden yalnızca insanlar değildir. Aksine tüm varlıklar yaratılışları gereği Allah'ı tesbih ederler. Bu gerçek şu ayetlerde açıkça ilan edilir. 7 gök, yer ve bunların içinde bulunan herkes onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. Şüphesiz o halimdir, bağışlayandır. İsra suresi 40. ayet. Bu ayet tesbihin yalnızca bilinçli varlıklara mahsus bir eylem olmadığını, her şeyin canlı cansız, iradeli veya iradesiz yaratılışına uygun biçimde Allah'ı tesbih ettiğini bildirir. Bu tesbih söze dökülen bir ibadet değil, her varlığın yaratılış koduna sadık kalması, Allah'ın belirlediği düzene aykırı gitmemesi varoluşuyla onu tanımasıdır. Benzer bir mesaj şu ayette de sunulur. Görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor. Hac suresi 18. ayet. Yaratılmış her şey Allah'ın koyduğu düzene itaatsizlik etmeksizin boyun eğer. Bu boyun eğiş fiziksel bir ibadetten çok yaratılışsal bir teslimiyettir. Aynı şekilde tesbih de bir kelime değil, bir varoluş duruşudur. Dağlar, ağaçlar, yıldızlar ve hayvanlar Allah'a baş eğen bir haldedir. Bu baş eğiş fiziksel bir ibadet değil, varoluşsal bir boyun eğiştir. Allah'ın emrine itaatsizlik etmeyen her varlık yaratılış biçimiyle tesbih halindedir. Nur suresinde ise kuşların bile tesbih ettiği ifade edilir. Gökyüzünde ve yeryüzünde bulunanlarla saf saf olmuş kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi salatını ve tesbihini öğrenmiş bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Nur suresi 41. ayet. Bu ayette geçen secde yere kapanmaktan öte, yaratılışla uyumlu bir varoluş halidir. Kuşlar Allah'ı kanat çırparak mı tesbih eder? Hayır, bu mecaz değil. Kur'an'a göre onlar yaratılışlarına uygun bir şekilde ona boyun eğmekte, varoluşlarıyla onu yüceltmektedir. Onların tesbihi bizimkinden farklıdır ama Allah'ın ilminde yerli yerindedir. Bu ayet tesbihi sözle sınırlayan yaklaşımların dışına çıkarır ve onu evrensel bir bilinç hali olarak yeniden tanımlar. Tesbih bazı varlıklar için zorunludur çünkü onlar özgür iradeye sahip değildir. Secde de böyledir. Kur'an bunu şöyle açıklar. Gökyüzünde ve yerde kim varsa ister istemez Allah'a secde eder. Gölgelikleri de sabah akşam secde eder. Rad suresi 15. ayet. Burada secde zorunlu teslimiyettir. Aynı şekilde tesbih de zorunlu bir itaat formudur. Ancak insan diğer varlıklardan farklı olarak bilinçli bir tercih ile bu tesbihe katılmakla yükümlüdür. Yani insana verilen görev tüm varlıkların zorunlu olarak yaptığı tesbihi bilinçle, iradeyle ve farkındalıkla sürdürmektir. Bu fark Kur'an'da şöyle vurgulanır. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ın zikrinden, salatı ikame etmekten ve zekat vermekten alıkoyamayacağı kimselerdir. Onlar kalplerinin ve gözlerinin alt üst olacağı bir günden korkarlar. Nur suresi 37. ayet. Bu ayette tanımlanan bilinç sıradan bir tesbih hali değildir. Bu hayatın içinde dünyevi meşguliyetler içinde bile
Allah bilincini sürdürebilen, zihinleri dağılmamış, yönü kaymamış bir farkındalık halidir. Bu insanlar için tesbih kelime değil, yaşam biçimidir. Onların varoluşu tesbih içindedir. Kur'an'a göre evrendeki her varlık Allah'ın emrine karşı gelmeden işlevini yerine getirerek tesbih eder. İnsanın görevi ise bu evrensel tesbihi anlamla, bilinçle ve akılla katılmaktır. Tesbih, Allah'ın yüceliğini sözle tekrar etmek değil, onu her eksiklikten tenzih etmek, ona hiçbir sıfat yüklememek, onu olduğundan başka bir konuma yerleştirmemektir. Tesbih dilin değil, bilincin hareketidir. Kur'an'a göre tesbih sadece dil ile söylenen değil, sadece insanlar tarafından yapılabilen değil, hiçbir ritüelle sınırlanamayacak bir varoluşsal bilinçtir. Tesbih Allah'a karşı konum alma bilincidir. Onu yüceltmek, ona beşeri nitelikler yüklememek, onu evrenin işleyişinde, hayatın merkezinde ve insan aklının ufkunda tanımaktır. Varlıklar tesbih içindedir. İnsanın sınavı bu tesbihe bilinçle, tevazu ile ve özgür iradesiyle katılmaktır. Ritüel tekrarlardan ibaret bir zikir değil, varoluşsal uyuma anlamlı bir katılım. İşte Kur'an'ın bize öğrettiği tesbih budur.